Merhaba, Türkiye ve Angola'nın savaşacağı yeni bir senaryoya hoş geldiniz. İlk olarak Atlantik'te beklenmedik bir gerilim yaşanıyordu. Türkiye ile Angola arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmaya başlamıştı. Angola, Türkiye'yi tehdit etti ve Türkiye'ye çağrımız var. En yakın zamanda bize 10 milyar dolar gönderin, yoksa olacakları sadece bekleyin, dedi. Türkiye ise bu açıklamaya herhangi bir tepki vermedi. Angola ise bu tepkisizliğe tepki vermek için icraatini yaptı ve Türkiye ile bütün ilişkileri kopardı. Büyükelçiliğini geri çekti ve binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı. Bu olay sonrası Türkiye'den de mecburen savaş ilanı geldi ve iki ülke artık savaş haline girdiler. Türkiye ilk etapta Angola'nın hemen güneyindeki sınır komşusu Namibya ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Böylece Türkiye Namibya'yı istediği gibi savaş alanı olarak kullanabilme yetkisi kazandı. Derken Türkiye bu topraklarda askeri tatbikat düzenlemeye başladı. Bu büyük tatbikatta onlarca savaş gemisi, onlarca uçak ve binlerce Türk askeri Namibya'ya konuşlandırıldı. Angola Savunma Bakanı dedi ki, Türkiye'nin sınırımıza bu kadar yakın askeri tatbikat yapması kabul edilemez. Türkiye ise bu sadece bir tatbikat değil, bir mesajdır. Gücümüzü anlamanız için sizinle savaşacağız ve bölgedeki çıkarlarımızı koruyacağız, dedi. Bu sözler savaşın fitilini ateşleyen kıvılcım oldu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri ilk etapta Namibya kıyılarından Angola'ya seyir füzeleri atmaya başladılar. Bununla birlikte başkent Luanda'nın da aralarında olduğu diğer kıyı Angola şehirleri yoğun füze atışına maruz kaldı. İlk büyük darbe Luanda limanına yapıldı. Türk seyir füzeleri limandaki yakıt depolarını ve gemileri vurdu. Angola ise hızlı karşılık verdi. Angola'nın Rusya'dan aldığı Su-30 savaş uçaklarını havalandırması sonrasında Türk gemilerine saldırı düzenlendi. Aynı anda kıyıdan atılan gemi savar füzeler Türk donanmasına hasar verdi. Bu olay sonrası karada ilk temas yapmak isteyen Türkiye, sürpriz bir hamleyle özel kuvvetlerini Angola sınırlarından kıyılara çıkardı. Hedef ilk etapta Benguela bölgesini ele geçirmekti. Gece karanlığında yapılan çıkartma operasyonu modern savaş tarihine geçecek türdendi. Türk askerleri hızla ilerledi ve Benguela şehrini ele geçirip hakimiyetini alarak buradaki önemli limanı da sahiplendi. Bu sayede Türkiye, ana kara topraklardan daha fazla savaş gemisini bu limana doğru yola çıkardı. Angola'nın direnişleri oldukça zayıftı. Yani kendi toprakları üzerinde ordusu arasında ağır bir iletişimsizlik hakimdi. Ancak Angola ordusu kısa sürede toparlanmayı mucizevi bir şekilde başardı ve kara birlikleriyle zırhlı araçlar Benguela'ya sevk edildi. Sokak çatışmaları başladı. Benguela adeta bir ateş çemberine döndü. Bu çatışma bu kentte yoğunlaşırken Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessiz bir savaş daha başladı. Türk denizaltıları Angola'nın tedarik hatlarını kesmek için devreye geziyordu. Bir Türk denizaltısı Angola'ya silah taşıyan bir yük gemisini torpido ile batırdı. Buna karşılık Angola, Çin yapımı sonar sistemleriyle Türk denizaltılarının yerini tespit etmeye başladı. Bir Türk denizaltısı tespit edilip imha edildi. Bu savaşın deniz boyutunda dengeleri değiştiriyordu. Savaş sadece cephede değildi. Afrika'nın en büyük ilk 3 petrol üreticisinden biri olan Angola, Türkiye, Angola'ya karşı ağır ekonomik ambargo uyguladı. Petrol ihracatı hedef alındı. Türk donanması Angola'nın petrol tankerlerini engellemeye başladı ve satış yaptırtmıyordu. Angola ise karşılık olarak Türkiye'nin Afrika'daki ticaret antlaşmalarını iptal etti. Ayrıca Angola, bu sadece bir savaş değil, bu artık bağımsızlığımızın mücadelesidir, dedi. Bu arada Çin'in Angola'dan petrol satın almak istemesi işleri karmaşık hale getirdi. Çin, Türkiye'ye bir mesaj iletti ve dedi ki, savaşınızın dünya petrol ihtiyacını aksatmaya hakkınız yoktur. Acil olarak petrol geçişlerine izin verin. Aksi takdirde bizim ambargomuzla karşılaşacaksınız ve bu sizin için kötü olur, şeklinde bir tehdit geldi Çin'den. Fakat Türkiye bu konuda geri adım atmayacaktı ve dedi ki, asla sözümüzden dönmeyeceğiz ve savaş bitene kadar kimseye Angola üzerinden petrol gitmeyecek. Bu arada Türkiye, Benguela'daki varlığını güçlendiriyordu ve buradaki limanları hakimiyetinde tutarken Angola, savaşın yönünü değiştirecek büyük bir karşı saldırı hazırlığındaydı. Benguela sokaklarında Angola ordusu, Rus yapımı T-72 tankları ve zırhlı birliklerle Türk kontrolündeki limanlara ve binalara doğru ilerledi. Asker çatışmaları karşılıklı olarak devam ettiği sırada Angola Kara Kuvvetleri Komutanı, bu limanı geri alacağız. Gerekirse taş üstünde taş kalmayacak. Türk tarafı ise savunmayı derinleştirdi. Keskin nişancılar yüksek binalara geçti ve Angola birliklerinin hareketlerini
gelmesini an be an izliyorlardı. Fakat bir sabah Angola ordusu büyük bir saldırı başlattı. Saatler süren çatışmanın ardından Angola birlikleri şehrin doğu mahallelerine geri aldı. Ancak limanlar hala Türkiye'nin kontrolündeydi. Bu arada hava üstünlüğü kritik hale geldi. Türk F-16'ları Angola'nın Su-30 jetleriyle Atlas Okyanusu üzerinde karşı karşıya geldiler. Türkiye'nin attığı füze bir Angola jetini vurdu. Ancak saniyeler sonra Angola'dan gelen karşı füze bir Türk F-16'sını düşürdü. Paraşütle atlayan pilot Angola birlikleri tarafından esir alındı. Bunu bir koz olarak kullanacak olan Angola yönetimi Türkiye'den petrol yollarını açması karşılığında bu pilotu teslim edebileceklerini söylediler. Fakat Türkiye yine geri adım atmadı ve atacağı benzemiyordu. Türkiye'nin pilotu kurtarma operasyonu planlaması üzerine işler değişti. Türkiye esir düşen askerin üzerindeki verici sayesinde yerini tespit etti. Asker Luena şehrinde esir tutuluyordu ve Türk ordusu gizlice bu şehre giderek çok özel bir operasyon yaptı. Gece yarısı basılan esirin tutulduğu yer sonucunda Türk pilot alınarak Namibya topraklarına getirildi ve ardından bir gemiye bindirilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Türkiye daha önceden gönderdiği büyük bir donanma gücünü buraya konuşlandırdı. Ayrıca içindeki askerler toplu halde Angola kıyılarına indirildi ve Türkiye bu ele geçirdiği topraklarda yeniden güç kazandı. Bu sayede Angola birliklerini Benguela'dan çıkarttı ve ele geçirdiği kıyılar boyunca doğuya doğru toprak alımlarını başlattı. Türkiye bu şekilde ilerleyip kısa sürede Angola'nın orta kesimlerindeki bölgelere kadar gelip hakimiyeti altına geçirdi. Savaş artık iki ülkenin ötesine geçiyordu. Türkiye'ye destek olarak Azerbaycan lojistik yardım gönderdi. Ayrıca Pakistan insansız hava araçları ve mühimmat desteği sağladı. Angola ise yalnız değildi. Çin, Angola'ya gelişmiş hava savunma sistemleri gönderdi. Bu durum savaşın ölçeğini büyütüyordu. Angola, Çin'in hava savunmalarını alması sonucu Türk uçaklarının bir kısmını düşürdü. Fakat Türkiye'de Namibya topraklarına hava savunma getirmişti ve bu sayede Angola uçakları da Türk hava savunmaları tarafından yok edildi. Bir gece Angola lideri ve Türk yetkililer arasında gizli bir iletişim gerçekleşti. Angola Devlet Başkanı bu savaşı durdurmazsak ikimiz de kaybedeceğiz derken Türkiye temsilcisi ise artık çok geç. Sahada kazanan konuşur. Bu sözler yaklaşan büyük fırtınanın habercisiydi. Türkiye, savaşın kaderini değiştirmek için büyük bir plan başlattı. Demir Dalga Operasyonu. Hedef, Angola'nın kalbine yani başkenti Luanda'ya ilerlemek ve savaşın merkezini parçalamak. Türk denizaltıları Luanda açıklarında tam abluka kurdu. Petrol sevkiyatı neredeyse tamamen durdu ve gemiler Luanda'ya ulaşamıyordu. Bu arada Türkiye, Huambo kentinden ayrı grup konuşlandırdı ve başkent Luanda'ya doğru bir kara harekatına başlayarak buraya doğru yıldırım hızıyla ilerlemeye başladı. Çok geçmedi ki Angola'nın karasal müdahalelerine rağmen Türk ordusunun hızlı ilerleme kabiliyeti başkent Luanda'nın da ele geçirilmesini sağladı. Angola yönetimi düştü ve Türkiye'nin eline geçti. Türkiye böylece Angola'yı kendisine bağlayan yasayı onayladı ve böylece Türkiye'nin Afrika'daki deniz aşırı toprağı olmuş oldu. Savaş böylece son buldu.